yavaşça sönmeye başlarken sessiz ve huzurlu bir gece çöker. Sen de kendini yumuşacık yatağında bulursun. Pencereden gelen hafif bir rüzgarın eşliğinde bu gece seni derin bir uykuya götürecek olan hikaye gizemli bir antik kütüphanede başlıyor. Bir zamanlar küçük bir kasabanın kenarında eski ve gizemli bir kütüphane bulunurdu. Bu kütüphane nesiller boyunca unutulmuş kitaplarla doluydu ve sadece en cesur meraklıların adım atmaya cesaret ettiği bir yerdi. Bir gün kasabanın sakin ve içe dönük kızı Ece bu kütüphanenin kapısını aralamaya karar verdi. Kalbi heyecanla çarpıyordu. İçeri adım attığında burnuna eski kitapların o büyüleyici kokusu gelmeye başladı. Ece heyecandan nefes alıp verirken bile zorlanıyordu. İçeri girdikçe rafların arasında kaybolmuş tozlu kitapların sırlarını keşfetmeye başladı. Her rafın arasında yürürken usulca fısıldayan sayfaların hışırtısı ve derin bir sessizlik etrafı sarıyordu. Kütüphanede dolaşırken arka odalarda daha önce kimsenin dikkatini çekmemiş gibi görünen bir köşeye rastladı. Burada çok eski ve el yazması kitaplarla dolu bir raf vardı. Rafın en üst köşesinde altın varaklı kapakları ve karmaşık desenlerle süslenmiş bir kitap dikkatini hemen çekti. Ece kitabı dikkatlice aldı ve sayfalarını açtı. Her sayfa ona kasabanın kayıp tarihini ve unutulmuş sırlarını fısıldıyordu. Ece zamanın nasıl geçtiğini fark etmeden gece yarısına kadar kitap okudu. Ansızın bir yaprak daha çevirdiğinde kitabın son sayfasında parlayan bir harita buldu. Harita kasabanın derinliklerinde gizlenmiş bir hazineyi işaret ediyordu. Ece haritayı alarak hemen ertesi gün harekete geçti. Sabahın ilk ışıklarıyla yola koyuldu ve haritanın gösterdiği yeri bulmak için kasabanın en gizli köşelerine doğru ilerledi. Yolculuğu boyunca her adımda antik kütüphanenin fısıltıları kulağında yankılanıyordu. Yolun sonunda eski bir kuyunun yanında durdu. Haritanın işaret ettiği yer buradaydı. Ece kuyunun etrafında bir süre dolaştıktan sonra kuyunun dibine inen bir ip merdiven buldu. Bu merdiven çok eskiydi ve pek güvenli görünmüyordu. Ama Ece cesaretini toplayarak aşağıya inmeye başladı. Kuyunun derinliklerine indikçe kalbi heyecanla atıyordu. Ancak yarı yolda merdivenin bir basamağı kırıldı ve Ece dengesini kaybetti. Kısa bir süre boşlukta asılı kaldı ve derin bir nefes aldı. Tam o sırada merdivenin kalan kısmının sağlam olduğunu fark ederek yeniden güven kazandı ve yavaşça inmeye devam etti. En sonunda karanlık bir odanın içine ulaştı. Oda antik eşyalarla doluydu ve ortada büyük bir sandık duruyordu. Ancak tam sandığa yaklaşırken tıs, bir tızlama sesi duydu. Gözlerini kısarak karanlığa bakarken sandığın başında büyük bir yılanın kıvrıldığını fark etti. Yılan hazineyi koruyordu ve Ece'nin yaklaşmasına
izin vermeyecek gibi görünüyordu. Ece önce korktu ama sonra cesaretini topladı. Yavaşça geri çekildi ve odanın içinde dikkatlice dolanmaya başladı. Bir köşede uzun bir sopa buldu. Bu sopayı kullanarak yılanı uzaklaştırabileceğini düşündü. Sopayı eline aldı ve yavaşça, dikkatlice yılanın yanına yaklaştı. Sss! Yılan tekrar tızladı ama Ece bu sefer geri çekilmedi. Elindeki sopayı ustaca kullanarak yılanı uzaklaştırmayı başardı ve sonunda yılan odanın karanlık bir köşesine çekildi. Ece derin bir nefes alarak sandığa doğru ilerledi. Sandığı açtığında içinde parlayan taşlar ve altın paralar buldu. Ancak görünen o ki bu sandığın içinde sadece maddi değerler yoktu. Sandığın derinliklerinde eski belgeler ve günlükler de vardı. Ece bu belgeleri okumaya başladıkça kasabanın eski sakinlerinin hayatlarına ve yaşadıkları maceralara dair hikayeler keşfetti. Ece'nin okuduğu bu belgeler kasabanın geçmişini ve tarihini yeniden canlandırıyordu. Ece bulduğu bu hazineyi kasabanın yeniden inşa edilmesi ve daha güzel bir yer haline getirilmesi için kullanmaya karar verdi. Kasabanın yaşlılarından oluşan bir komite ile görüştü ve bu hazinenin nasıl kullanılabileceği konusunda bir plan yaptı. Ece'nin bu yaptığı fedakarlık, hazinenin tamamını kasabaya bağışlaması ve liderliği, kararlılığı kasaba halkı arasında büyük bir hayranlık ve saygı uyandırdı. Aslında Ece sadece kasabaya değil, kendi hayatına da yeni bir anlam kazandırmıştı. Kasabanın yeniden inşa edilmesi sürecinde Ece yeni dostluklar kurdu ve kendine olan güvenini kazandı. Ece bu gizemli kütüphaneye her döndüğünde kitapların fısıltıları ona yeni maceralar ve sırlar vaat ediyordu. Her yeni kitap Ece'ye yeni bir hikaye ve yeni bir keşif sundu. Kasaba Ece'nin sayesinde çok ihtişamlı bir hale dönüştü. Kasaba halkının sevgilisi haline geldi ve onun hikayesi nesiller boyu anlatıldı. Gecenin sessizliği içinde Ece'nin maceraları ve keşifleri seni huzurlu bir uykuya davet ediyor. Bu masal seni rahatlatacak ve hayaller diyarına yolculuğa çıkaracak. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın. İyi uykular.